Sevgili arkadaşlar, bugün Hero konsepti ziyaret ediyoruz. Mayhem Brawler 2'yi görmek için. Hadi gelin. Serkan Bey açar mısınız lütfen? Açmıyorlar. Merhabalar, merhabalar. Bu tantana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Serkan Beyciğim, bizi davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Hızla Mayhem Brawler 2'nin çıkışına yaklaşıyoruz. Heyecan var mı heyecan? Heyecan her zaman var. Heyecan asla bitmiyor. Crunch var mı crunch? Crunch'tan yeni çıktık. Valla Crunch'ın faydadan çok zarar getirdiği noktalar var. Evet. Mecburen yapıyoruz Crunch'ları sonuçta ama sonrasında bir de bir toparlama dönemi oluyor Crunch'tan. Hem fiziksel hem de yaptığın, ettiğin, yazdığın, tasarladığın şeylerin üstünden de geçmek zorunda kalabiliyorsun. Panik modunda yaptığın için çünkü. Abi şanındandır yani. Oyun bitirilirken o crunch'ın tadına bakılır mutlaka. Aynen öyle. Peki. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Dövüş oyununda karakterlerin çeşitliliği ve sayısı önemli. Kaç karakter var ve dövüş stilleri nasıl yeni oyunda? Şimdi bu sefer geçen oyunumuzu 3 ana karakterle başlatmıştık. Yani 4 kişi oynanamıyordu oyun. Sonra 4. ve 5. DLC'lerle geldim. Bu oyunda 4 kafadan karakter var. Ama bir 4 de diğer zaman diliminde var. Buna Deleceğiz. Evet. Ama zaten kapaktan da fark edeceğiniz gibi, bakın burada kapak var şu anda. Kapaktan da göreceğiniz gibi zaten iki tarafta iki farklı zaman diliminde karakterler oynuyor. Yani aralarında 20 yıl olan bir şey var. Hikaye anlatıyoruz. Detaylandırırız bunu. 4 bir tarafta, 4 bir tarafta var. Oyunu oynamak için zaten bir zaman diliminden, geçmişten, past'ten bir karakter, present'tan, şimdiki zamandan bir karakter seçip oynamanız lazım. Teoride Mayhem Brawler 2 aslında bir tag team oyunu. Tam onu diyecektim bak. Tek Kesinlikle. team'i ama farklı zamanlar arasında geçiş yaparak uygulamak durumdasınız. Aynen öyle. Peki yani ben bunu bir tek Titanfall 2'de gördüm zannediyorum. Zamanlar arasında, iki zaman arasında geçiş yaparak oynamayı. Vardır Dürüst başka olmak örnekleri gerekirse ama beni en çok Giana Sisters Twisted Dreams. konuşmuştuk bunu ya. Tabii. Evet. Hatta orada da ama o şeydir, platformer'dır. Mesela bir zaman diliminde zıplayamayacağım bir yer, öbür zaman diliminde daha doğrusu Zıplanabilir öbür olur. boyutta diyelim. Orada zaman değil. O Giana Sisters'ın klasik kız kardeşleri Evet. vardır ya, çok şeker. Bizim çocukluğumuzun oyunu. Evet, ben Ki Mario Mario'dan- çakmasıydı oyun aslında. Mario'dan önce onu biliyordum. Aa, Mario Giana Sisters çakması gibi gelmişti bana. Meğerse tam tersiymiş. Çaktırma. Dolayısıyla o bir platformuydu. Biz bunu fighting'e nasıl döndürürüz diye düşündük. Yani aslında mesela biz ilk oyunda dövüş stilleri birbirine çok yakındı. Çok benzer hareketler yapıyorlardı. Bir karakter değil öbürünü seçmek evet bir farklılıktı ama çok 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 dramatik bir farklılık değildi. Tamam, combo sayısı değişiyordu filan ama o kadar da değil. Bu sefer buna çok dikkat ettik. Mesela biz çılgınlar gibi bir fighting çalıştayı yaptık. Bu odayı boşalttık, toplandık içeri. Böyle şey gibi, böyle liseli çocuklar gibi birbirimize tekmeler salladık, yumruklar salladık. Karakterlerin pozlarını belirledik. Sonra onları şu tahtaya çizdik. Kombat hareketlerini vesaire çizdik. Sonra onları uygulamaya başladık. Ve bu sefer de şeye dikkat ettik. Ya şimdi bu sefer biraz daha bir combo friendly. Mesela hani normal atak tuşuna basıyorsun. Light atak var, heavy atak var bu sefer. Yani işte light heavy yapınca finisher'ı değişik yapabiliyor. Ya da heavy yaptığınızda X, Y gibi düşünelim onu controller'da. Dolayısıyla karakterlerin birbirinden çok farklı olması için bayağı bir kafa yorduk. O karakteri alıp öbürüne taşıdığınızda mesela iki karakter büyücü. Mesela karakter seçim ekranına şöyle bir göz attığımızda hani fighting game'lerde Shoto dedikleri all-rounder karakterler vardır ya. Ben senin kadar uzmanı değilim falan. Olsun. Sizin dayak uzmanı vardı, onu getirseydik keşke. Volkan vardı. Gerçi o sevmiyor bizim oyunu. Neyse. Seviyor canım. Öyle mi? Tabii, Tamam. seviyor. Aşkımız güzeldi Tabii, yani. tabii. Okey. She-Wolf'la Stellar daha Shoto karakterlerimiz. Daha all-rounder, her yola gelir karakterlerimiz. Silah ustası bir zaman diliminde kılıçlı bir vampirimiz. Diğer zaman diliminde işte ilk oyunda yaşlı halini gördüğümüz Mindbender karakteri var elinde tonfasıyla. Mesela onlar yerden aldıkları silahları çok farklı kullanacak. Yine birer zaman diliminde bakın dikkat etseniz hepsinin bir counterpart'ı var. Evet. Büyücü karakterler var. Ve her iki tarafta da böyle yakaladığını haldırdatan, işte kulunçlarını döken
Aynen iri yarı grappler dediğimiz tipler var. Ama mesela iki grappler bile birbirine benzemiyor. Mesela bizim Beastmaster'ımız var. İşte önceki oyunda boss olan karakter. Ya işte tombalakta bir karakter, yanında domuzları var. Ya domuzlar mesela belli bir miktar range atak, yani fighting game'lerde zoner dedikleri hareketleri yapabiliyor. Yani bir miktar edge sağlıyor ona. Diğeri daha agresif, daha yakın mesafeden daha hiddetli ataklar yapabiliyor gibi. Yani counterpartlar var ama onlar bile birbirinden farklı. Evet. Yani birebir aynı şey değil. İki zaman arasında geçişte karşılaşacağımız. Şu an zaten 4 karakteri bitirdik. Yani She-Wolf, Stellar tamam. Beastmaster ve Apex Hunter tamam. She-Wolf zaten fan favori. Evet. She-Wolf önceki oyunda herhangi bir boss'tu. İkinci level'da dövüp geçecektik. Ama o kadar sevildi ki devamı geldi. Israrla oldu. İlk playable karakterimiz oldu. Bir de ilk oyunda şöyle bir durum var. Hatırlarsan rotalar seçiliyordu ya oyunda. Evet, farklı kitaplardan gidiyorduk. Aynen. Burada en kısa rotayı speedrunner'lar bulup o da her seferinde Apex Hunter adlı hapishanedeki boss'a götürmüştü onları. Apex Hunter She-Wolf'un amcası. O zaman madem geçmiş zamanı oynatıyoruz, neden onu oraya koymayalım? Onun gençliğini, hani Apex Hunter'ın Apex Hunter olduğu zamanlar, işte tam böyle bir çeteci tipiyle, o ekoseli gömleğiyle, hani kurt adam formuyla neden kullanmayalım dedik. Hatta onu Stellar'ın annesiyle bir şekil tanışık yaptık. Bu arada fark ediyorsunuz da Mayhem Brawler'ın arka planında müthiş bir lore var. Yani bu adam herhalde 15 senedir falan yazıyorsun değil mi? Yani yoğun olarak evet. Yani çok fazla şey konuştuk aslında bu geçtiğimiz yıllarda bu IP'nin nereye gidebileceğiyle ilgili. Ufak bir parçası bu. Zaten Hero Concept isminden de, yani Kahramangiller diye bir web sitesi var bu adamın. Süper kahramanlar üstüne yazıyor. Ondan sonra süper kahramanlar üstüne işte Space Invaders benzeri bir oyun olan Duel Links ile başladı. Her şey süper kahraman IP'si oluşturma üstüne gidiyor ve Mayhem Brawler 2 şu ana kadar yaptığınız en teferruatlı, en kapsamlı oyun olacak. Ama zor da bir proje sonuçta. Yani şöyle söyleyeyim, bizde bir transition diye bir mekanik var. Transition'ı biraz detaylandırmanı istiyorum. Yani baştan beri çünkü çok üstünde durduğun transition aslında bir tür hani ulti dediğimiz, hani çok sıkışınca bastığın böyle ortalığı darmadağın eden bir şey. Ama bunun bir yan etkisi olarak adamı tutup damage'i verdikten sonra zaman da sıçratıyor. Bunun hikayede bir karşılığı var. Niye zaman değişiyor, onun açıklaması var. Çünkü aslında işte Stellar ölmüş, böyle limbo gibi, araf gibi bir yerde onun anıları üstünden oyun oynanıyor. Ama bir taraftan da bir şey var. Korsan bir dalga daha var. Hani bir kendi anılarına aslında bizzat bulunmadığı bir zaman diliminden de taşma var. O iki zaman dilimi arasında bazen, bu arada çok zorlarsanız tepede bir transition barımız var altın renkli. O doluyor, bir tur daha dolmaya başlıyor. Bir noktada transition stres oluyor, ekran kararmaya başlıyor filan. Israrla kullanmazsanız o transition'a otomatik geçiş oluyor. Yani bir yandan da hani gameplay öğesi olarak seni zorluyor da kullanmaya. Aynen öyle. Hem aslında gibi, elinizde çok büyük bir güç birikiyor. O bir gücü kullanabilirsiniz de ya da kullanmamayı tercih ederseniz o sizi beklemediğiniz bir anda döndürür. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi oyun aslında bir tek team oyunu. Şimdi iki farklı karakter oynayacaksınız. Direkt counterpart'ınızı seçseniz bile, hani iki grappler karakter, iki büyücü karakter bile seçseniz ikisinin arasında bayağı bir oyun farkı var. Şimdi şöyle bir şey var. Yine bu uzun zamandan beri konuştuğumuz bir şey Serkan'la. Bu transition mekaniği çok değişik bir özellik ama getirdiği şöyle bir yan şey var. Paralel iki oyun yapmanı gerektiriyor. Çünkü tek team olsa Serkan sen giriyorsun. Dövüş oyununda arka planda aynı düşmanlara karşı aynı level'da devam edersin. Burada düşmanlar değişiyor, arka plan değişiyor, her şey değişiyor. Özellikle boss fight'lar çok değişik oldu. Mesela boss'ları biz öyle eşleştirdik ki işte bir timeline'daki boss işte senin gibi bir şey, bir timeline'daki benim gibi bir şey. Demeye çalıştığım şey, bir tarafta böyle gayet kırılgan görünen aşırı çevik bir kadın karakter var mesela. Diğer tarafta bir kutup ayısı, hani Verbeer diyesim geldi de hani eşofmanlı bir kutup ayısı var elinde mitralyoz olan, yani çok fantastik, hani ne içtiniz abi dedirtecek türden tipler var, tamam mı? Mesela bir yandan o boss'la dövüşürken zaman bir değişiyor, siz de değişiyorsunuz.
ona uyum sağlamak bayağı bir iş. Evet ve şey oluyor mu peki? Bir zaman diliminde çok zorlanıyorum. Biriktireyim de transition gücünü diğer tarafa geçeyim. Bunu mix match yapabilir oyuncular ama mutlaka boss'la karşılaşmadan önce bir kere dolacak şekilde ayarladık. En az bir kere zaman değiştirmek zorunda kalacaklar. Ve böylece çok fazla yeniden oynanabilirlik de katıyorsun oyuna. Zaten çünkü farklı bölümler... Aynen. Farklı bölüm kısmı yok bunda değil mi? İlk oyundaki gibi. Yani var. Çizgi roman her şey yapıyor. Dallanıyoruz o zaman. Sanal olarak var ama geçen sefer biz level'ları ard arda koymuştuk. Mesela bir level'dan sonra ikiye ayrılıyordu. Ya A level'ını ya B level'ını seçiyorlardı. Ya orada ben şundan fark ettim. Şimdi şöyle bir şey var. Oyuncuların çok büyük bölümü oyunu bir kere bitiriyor. Maksimum 2 kere bitiriyor. Bizim bütün 12 farklı level vardı önceki oyunda. Hepsini görmeyen bir sürü oyuncu var. Mesela bazen diyorum işte Apex Hunter vardı ya diyorum boss. İşte onu koyduk diyorum. Oyunu bitirmiş olduğunu bildiğim kişi havaya bakabiliyor. Boş bakıyor. Ben baktım az önce mesela. Ama işte dediğim gibi çünkü o aslında bizim tasarımsal bir şeyimiz ama sanki herkes 3 kere, 5 kere, 10 kere bitirecek gibi varsaymışız. O yüzden burada herkes her level oynasın ama şöyle bir fark yaptık. Mesela ikinci level'ımız spesifik olarak bir geçmiş zamanda mezba, et üretim tesisi gibi böyle. Günümüzde yani present timeline'da konser salonu. Evet yani bina zaman içinde 20 yıl içinde değişmiş. Heavy metalci abimiz burada da var o zaman. Marilyn Manson kıvamında çok aşırı sinir bozucu bir tipimiz var. Painkiller isimli. Onun da hikayesi uzun. Ben Rob Halford gibi bir şey istiyordum. Nedense Marilyn Manson gibi bir şey çıktı. İşte sanat yönetiminde briefingin önemi. Birinci level'ı bitiriyoruz. Ondan sonra boss'la nerede karşılaşacağımız selektif. Mesela hani konserlerin catwalk kısmı vardır ya tepede. Konser salonlarının. Orada da karşılaşabiliriz. Ya da aşağıda soyunma odasında da karşılaşabiliriz. Bunu seçmeye sağladık. Bu neyi değiştirecek? Bizim böyle Hadesvari bir takım mekanikler ekledik. Mesela Favor ismini verdiğimiz her playthrough'da bunlar değişecek. Roguelite elementlerden bahsederiz zaten. Evet. Mesela karşımıza çıkacak NPC'leri değiştiriyor olacak bu. Değişik NPC'den, değişik bir güç havuzundan başka bir şey seçiyor olacağız. Ölüp baştan başlama var mı roguelite'lardaki gibi sizde? Tabii yok o kadar değil. O kadar değil. Biz roguelites yani cezasız değil. Ya cezasızdan ziyade biz yapmak istedik. Mesela janrının speedrunner'larına bakıyorum. Oyunu ezberlemişler. Kim nereden ne gelecek onun farkındalar. Öyle oynuyorlar. Ama mesela bir Hades şeylerine bakıyorum. Speedrunner'larına. Ya Hades zaten randomized edilen bir şey. Ama adamlar patır patır hala speedrun yapıyor. Ya demek ki level'ın ezberlenmesi bir ihtiyaç değilmiş diye düşündük orada. O zaman biz de ne yaptık? Roguelite elementleri yaptık. Bakın mesela o konuyla ilgili de size güzel bir footage hazırladım. Mesela aynı encounter karşınıza çıkan adamlar, halihazırda bekleyen adamlar bile olsa 2 kere, 3 kere, 4 kere her retry ettiğinizde sayıları değişebiliyor, tipleri değişebiliyor. Her seferinde her adam aynı yerden gelmiyor. Bir de o level'a bakalım. Present'ten başladınız, past'ten başladınız. O an hangi zaman dilimindesiniz? Belki o anda tepeden aşağı atlayarak bir vampir inecekken öbür taraftan yürüyerek bir timsah girebilir. Çünkü encounter'lar generate ediliyor. Evet yani her yerden gelen düşmanlar sen her oynadığında değişiyor. Aynen gelen öyle. düşmanlar, geliş şekilleri, sayıları falan değişiyor. Öyle. Dolayısıyla burada etrafta kaldırıp kırabileceğiniz objeler değişiyor. Yiyeceklerin yeri değişiyor. Şöyle bir encounter var orada. Ben diyorum ki orada atıyorum değeri 8 olan bir savaş var. Oraya 8 puan değerinde şu listeden adam çıkar diyorum. Çıkabilecekleri noktalar bunlardır diyorum. Kırılabilir objelerin bulunabileceği varyasyonlar bunlardır diyorum. Ve onların içinde şu kadarlık yiyecek ve şu kadarlık silah olmalı diyorum. Sistemimiz onu generate ediyor. Çok iyi. Dolayısıyla tekrar oynamak için pek çok sebebimiz oluyor. Dediğimiz gibi ya oyunun çok ciddi bir lore arka planı var. Evet. Yeni oyunun peki hikayesi nedir? Kısaca biraz bahseder misin? Şöyle yani nasıl hikayenin başladığını söyleyebilirim. İlk oyunu bitirenler nasıl biteceğini biliyor. Stellar'ın ölümüyle sonuçlanacak bir zombi istilasıyla finalize ediyoruz. En azından past timeline'ı. Present'ın ne olduğunu söylemeyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim She-Wolf'umuz olmuş artık belediye başkanı olmuş. Biliyorsun fighting game'ler ve belediye başkanlığı nedense bir taraflarda bir belediye başkanlığı mevzusu devam ediyor. Yani değil hani El Presidente de değil belediye başkanı. Küçük muhtar adayı falan. Ben şeyden korkuyorum. İnşallah fanlar ısrar edip de She-Wolf'a pile driver ekleyin demezler. Hani o hareketi görmek istemeyiz yani. Evet, bir belediye başkanının böyle inmesi lazım. Ama bir de She-Wolf yapıyor.
Zaten She-Wolf'un kıyafetini fark etmişsinizdir önceki oyunda. Normal sokak kıyafetleri varken bu sefer gayet böyle Amerikalı bir şey gibi, politikacı gibi, inci kolye, aynen döpyez, işte topukları, kabı onlarla nasıl ama güzel kendini kurtarmış yani, geliştirmiş. Evet çünkü normalde underdog bir karakterdi ama bir tür kabadayı gibiydi orada. Şimdi biz onu aramızda otopark mafyası falan diyoruz. Diğer timeline'da ise ilk oyundaki Star'ın annesi olan efsanevi Stronghold memuru Stellar var. Onun She-Wolf'un annesiyle annesinin suikastine şahit olması hikayesi var. Yani bir tarafta She-Wolf'un mitingi bombalanırken diğer tarafta geçmiş zamanda She-Wolf'un annesinin suikasti. Bunlar aynı anda başlayacak. İki zaman diliminde ilerleyeceğiz. Olaylar gelişecek, bir noktada kesişecek ve en azından past zaman diliminde Stellar'ın öldüğüne şahit olacağız. Diğerini söyleyemem. Şey var o zaman, yani bir kere bitirdiğinde kesinlikle tamamını görmüyorsun. Şöyle söyleyeyim, şunu hedefledim ben. Hani casual bir oyuncu bir kere bitirince işte Stellar'ın öldüğünü görecek, işte diğer timeline'da ne olduğunu görecek present'ta filan. Yani tatmin edici bir son olacak. Yani o sırada kenara bırakabilir kontrollerini. Ama 20 tekrara kadar gitgide yeni elementleri ekleye zorluğu yükseltiyor. Bu da zorluğu yükseltiyoruz ama bir yandan da ona göre de bonus veriyoruz. Her biri bir New Game Plus gibi oluyor. Kıyamet kadar unlockable var hocam. Bir Mind Palace diye bir şey yarattık. Stellar'ın zihni. Bak, o en sevdiğim şeylerden birisi, yani oradaki o eksik şeyi görünce onu nereden alabilirim diye. Şöyle simsiyah bir zemin, objeler gri kontürlü sadece. Onları unlock ettikçe renklenecekler. Yani bu Mind Palace işte neydi, Sherlock Holmes'te vardı o konsept. Zihin sarayı mı öyle bir şeydi aynen. Akıl sarayı bir şeydi yani, neyse. Öyle bir mekan yarattık. Yani level aralarında, playthrough aralarında gidip gezebileceğiniz, orada statlara bakabileceğiniz. Mesela bu sefer şeyimiz var. Fighting Tips diye bir menü hazırladık. Bayağı fighting game gibi. Enemilerin statlarını, işte backloglarını, işte hikayelerini vesaire dahi detaylı okuyabileceğimiz, hero'ların background'larını okuyabileceğimiz lore noktasında nokta bırakmayacak şekilde mekanların, karakterlerin hepsinin hikayelerini böyle yavaşça bir de cümle unlock edeceğiz. Şeydeki gibi, Hades'teki gibi falan böyle. Yani 20 playthrough oynayan kişiye hikayenin çok farklı aspektlerini de anlatacağız. Çok farklı şeylerini unlock ettiğini de göreceğiz yani. Ama geçen seferki gibi hani böyle abi şu kadar oynayın, 3 kere oynayın en az diye bir şey yapmak istemedim. Hani bir seferde de bitirirsen tatmin edici bir son görürsün. Ama çok merak ediyorsan hani sinemada after credit için bekleyen insanlar vardır ya da yazıların çıkmasına. Onu bekleyenler için de bambaşka bir dünya açıyoruz orada bu sefer. Sizin ilk oyunun müzikleri de çok iyiydi. Evet. Aynı kişi yapıyor. Mad Rooster'la mı çalışıyorsunuz? Ses efektleri için Ses efektleri için Mad Rooster'la çalışıyoruz. İzmirli bir ekip onlar da Türkiye'de. Denizli. Denizli mi? Ben İzmirli zannediyordum onları. Hocam Rooster, horoz. Doğru evet. Yani Ercüment, Feridun ve ekibi hepsini çok seviyoruz. Yani Ercüment zaten sakalını süpürge ediyor. Saçı yok, sakalı var. Gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Yani normalde piyasada birinden ses istediğiniz zaman soundbanklarından bir şey indirip onların böyle efektlendirme. Hayır, bizzat çekiyorlar. Yani bizzat çekiyorlar. Yani onunla ilgili zaten videolar paylaşıyorlar. Biz de onları tekrar paylaşıyoruz. Dolayısıyla ses efektleri konusunda içimiz çok rahat. Çok kaliteli bir şey geliyor. Gerçekten oyun için üretilmiş ses efektleri geliyor. Müziğe gelince transition durumlarında müzik de değişiyor. Ha evet. Ya o nasıl şöyle anlatabilirim. Yani yapısal olarak aynı iki parça düşünün. Yani introsu aynı sürede, temposu aynı sürede, şeyi aynı sürede. Bakın mesela şu an arka planda zaten çalan bir şeyimiz var düşük olarak. Mesela şu an bir yükselttiğimizi varsayalım onu. Şöyle bakın mesela zaman değişince o müzikten ona geçiyoruz. Gördüğünüz gibi aslında şarkı aynı, parça aynı ama ve lakin nasıl diyeyim teması farklı. Teması farklı, aynen. Mesela bir tarafta cayır cayır heavy metal parçayken şu anda dinlediğimiz gibi diğer tarafta bambaşka bir ses duyuyoruz.
Müthiş. İlk oyun tamamen 2 boyutlu bir oyundu ama siz Evet. burada 3 boyutlu grafikleri 2.5D olarak kullanmayı tercih ettiniz. Neler değişti peki hem yapım aşamasında hem gameplay'de? Şöyle, özellikle arka planda mesela ilerleme sağladıkça o izometri beni rahatsız etmeye başladı bir noktada, dürüst olmak gerekirse. Yani ilerliyorsunuz, o hareket yok, derinlik eksiliyor. Tamam, çok güzel backgroundlarımız var. O zamanki background artistlerimiz çok iyi çalıştı gerçekten. Ama bu sefer farklı bir şey istedik. Ama önceki oyunda yakaladığımız o çizgi roman havasını da kaybetmek istemedik. Çok güçlü bir çizgi roman havası vardı. Aynen. Dolayısıyla 3D yaptık mekanlarımızı. Konsept aşamasından başlayıp güzel bir modelledik. İşte uygun şekilde, kontürlü şekilde render aldık ve iyi bir noktaya getirdik. Onların 2 boyutlu karakterlerin 3 boyutlu mekanda yürümesi, konumlandırması, onların gölgelerinin düşmesi filan sıkıntı. İşte atıyorum kamerayı yukarı koyuyorsunuz. Karakterleri de geri yatırmanız gerekiyor ki doğru görünsünler filan gibi. 10 derece yukarıdan. Yoksa karşıdan alsak kamerayı binalar dümdüz görünecek, kutu kutu görünecek gibi. Orada biraz teknik şeyler oldu ama güzel çözdüğümüzü düşünüyorum. Ya tabii de görsel olarak bütünlük yakalamak zor. Ya bizim mesela ilk oyunda çalıştığımız ekibin neredeyse hiçbiri yok artık burada. Evet. Ama burada bir sanat yönetimi var sonuç itibariyle. Biz bunu sağlamak için yani mesela atölyeler düzenledik ofiste. Tamel Demiralp geldi. Hocam dedim beni çok görüyorlar, seni görsünler biraz. Ders aldık topluca. Atölyeler düzenledik. İşte çizim tarafında işte iyi bir çizgi yakalamaya çalışıyoruz. Sürekli konuşuyoruz üstlerinde. Senkronizasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle karakteri, background'ı, şunu bunu başka insanlar yapıyor ama birbirine benzetmek zorundalar. Yani belli bir konsept art çizgisinden bir yere getirmek zorundalar. Ama onu şu ana kadar iyi kıvırdığımızı düşünüyorum ki burada da mesela işte kriz dönemi ekibin bir kısmını kaybettik vesaire, yerlerine yenileri geldi, eğittik onları vesaire ama o süreci ben iyi çözdüğümüzü düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani bilgi aktarımını iyi sağlamışsınız. Evet. Evet. Nesilden nesile değişiyor zaten. Onun için ama bir şey var. Ben Z jenerasyonundan maşallah çok memnunum. Çok iyiler. Bir de şey var tabii. İlk oyun derken 3. oyunumuzda, daha doğrusu Mayhem Brawler'ın ilk oyununda. İşte bizim Duel Link'ler falan biliyorsun. Çok az kişinin bildiği oyunlardı. Ama şimdi mesela Xbox'ta çok satmıştı değil mi? Xbox Switch. İşte çok da relatif hani. Kime göre neye göre çok. Birisi diğerine göre hep daha az olacaktır. Demeye çalıştığım şey mesela ama yeni bir oyun yaptığımızda elinizde halihazırda böyle ödül toplamış, physical çıkmış bir oyun olduğunu da artık işin rengi değişiyor. Size de gelip çalışmak isteyen, projeye dahil olmak isteyen insanlar ne elde edeceklerini, ne başarmak istediklerini biliyorlar. Evet. Dolayısıyla tatlı bir ekip topladığımızı düşünüyorum. Maşallahımız var, gidiyorum. Aman tahtaya bir şey vurayım şimdi. Nazar meteor düşer. Biz hep deriz yani. Bir şey iyi gidiyor dediğimiz anda aman hemen abi meteor, ateş. Peki hocam, geldik en kritik soruya. Hadi bakalım. Ne zaman? 2025 ilk çeyreğe yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama yetişmezse ikinci çeyreğe, yani 2025 Şubat gibi düşünüyoruz ama yetişmezse Mayıs'a kalabilir. 2025'te göreceğimiz versiyon peki şey mi? Full versiyon mu? Full. Erken erişim Full. yapmayı erken erişim bizim janraya uygun olduğunu düşünmüyorum ben. Yani üzerler bizi. Yani... Çünkü ben erken erişim konseptine zaten halihazırda büyük bir fan kitlesi olmadan açıkçası sıcak bakmıyorum. Çünkü ama sizin iyi bir takipçi şeyiniz var. Discord'unuz falan güçlü yani. Doğru ama şöyle de bir durum var. Mesela erken erişim gibi ben community'nin değerlendirdiğini düşünmüyorum. Mesela bakıyorum yapılan eleştiriler sanki full oyunu bekliyormuş gibi eleştiri yazılıyor. Bana tehlikeli geliyor dürüst olmak gerekirse. Gerçekten birebir konuştuğun oyuncuların hariç hiç kimseye o meramı anlatamıyorsun. Herkes bitmiş ürün gibi eleştirmeye çok yatkın oluyor. O yüzden hani bizim Early Access çok şey değil. Bakacağız ama mesela bu senenin sonuna doğru ya da bizim çıkış tarihimize doğru ilk Steam Fest'te bir demo yayınlarız muhtemelen. Ya 2024'te bir Next Fest'te görme şansımız orada Xbox'ta da mümkünse yayınlamak isteriz. Geçen sefer yayınlamıştık. İşte fena tepkiler almamıştık. Hatta oradan gelen review'lere göre oyunu bayağı şekillendirmiştik. Full Force bütün 4 konsolda da çıkıyorsunuz değil mi? Evet. Release'de. Nintendo biraz zorlayacak bu sefer. Çünkü performans. Evet, cihazın cihaz cebimizdeki telefonlardan daha güçsüz. Öyle de bir durumu var. Dolayısıyla oyunda simultane iki şey çizen bir şey. Hani sonuçta yani optimizasyon şu bu olmayacak iş değil ama o 60 FPS'yi tutturma zorunluluğu biraz sıkıntı. Evet. Arkadaşlar, Mayhem Brawler 2 önümüzdeki sene full
Bu sene içinde de deneme şansınız var. Eğer eklemediyseniz şimdiye kadar wish listenize, istek listenize mutlaka ekleyin. Sadece PC'de değil PlayStation'da da ekleyebilirsiniz. Xbox'ta store'unuz açık mı şu anda? Xbox'ta sadece pre-order olunca açılıyor. Tamam. Wishlist yok maalesef. O zaman Nintendo'da da yok. Ve PlayStation tarafında wish listenize ekleyip takip etmeye şimdiden başlayın derim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.